Lev Tolstoy'un adını duyduğunuz zaman iki müthiş eseri gelir. Savaş ve Barış, Anna Karenina. Tanrı'nın ülkesi içinizdedir. Tanrı aşk demektir. Yaşantısıyla ilgili bu çağrısını hayatı boyunca herkese duyurmaya çalıştı. Rus edebiyatının temel taşları Dostoyevski, Maxim Gorki, Anton Çehov ve Turgenev'den farklı küçük bir yanı vardı Tolstoy'un. O küçük yan, Rusya'nın yetiştirdiği en büyük yazarı olmasıydı. 28 Ağustos 1828 yılında doğan Tolstoy, ailesine ait büyük topraklarda zengin bir birey olarak dünyaya geldi. Öyle ki atalarından biri Çar Petro, yeğenlerinden biri şair ve oyun yazarı Kont ve dedesi Prens Volkonsky, Büyük Katarina ordularının başkomutanıydı. Sosyal durumu ve sahip olduğu zenginlikler bakımından hayatının sonuna kadar refah içinde yaşayacağı belliydi. Emri altında çalışan yüzlerce insanın yaşamı ve ölümü iki dudağının arasındaydı. İsteseydi Rus sosyetesinin içinde gününü gün edebilecek varlıklı bir adamdı ama öyle yapmadı. Daha 6 yaşına varamadan annesini, 9 yaşına geldiğinde de babasını kaybetti. İyi kalpli Tatyana teyzesinin hem kendisine hem de kardeşlerine bakmasıyla bu merhametli kadından çok şey öğrendi. İlk gençlik çağından beri hem gerçeklerin peşinden koştu hem de hayatın güzel yanlarını ve çılgın zevklerini aramaya koyuldu. Dünyaya soylu bir aristokrat olarak geldiği halde hiçbir zaman övünme payı çıkarmamış, tersine yüzün bir köylünün yüzünden farksız demiştir. Tolstoy gençliğinden itibaren ne kadar çirkin olduğunun farkına varmaya başladı. Bir seferinde şunu sormuştu: benimkiler gibi böylesine koca burunlu, bu kadar kalın dudaklı, böyle çipil ve küçük gözlü bir adamın dünyada mutluluğu bulması hiç mümkün müdür? Soru cevapsız kaldı. Çirkinliğini örtbas etmek için de daha sakalı çenesinden çıkar çıkmaz yüzünü mümkün olduğu kadar sakalıyla kapatmaya çalıştı. Eserlerinde yakaladığı başarı önce Rusya, sonra da bütün Avrupa'ya yayıldı. Çok defa onu görmek için uzak yerlerden geliyorlar, sofada üstadı bekliyorlar ve içeriye iri yarı, heybetli görünüşlü, kocaman papaz sakallı ve bir devin, bir dahinin gelmesini bekliyorlardı. Fakat Tolstoy içeriye girdiğinde herkes şaşıp kalıyordu. Ziyaretçilerden birisi şunu karalamıştı: kısa boylu, tıknaz bir adam, öyle çabuk hareketleri var ki sanki sakalı titriyor, yürümüyor sanki koşuyor. Hoş geldiniz derken o kadar neşeli ki insan karşısında bir çocuk var sanıyor. Ziyaretçiler karşısındaki büyük ünü hayranlık ve hayal kırıklığı gibi karışık duygularla seyrederken birden yazarın kalın kaşlarının altındaki çipil gözleri çakmak çakmak yanıp tutuşur, delici bakışları misafirlerin üzerine dikilirdi. Bunlar bıçak kadar keskin bakışlardı. Hiç kimse gözlerini başka yöne kaçıramaz, büyülenmiş gibi savunmaya çekilirdi. Fakat bu durum sadece kısa bir an sürerdi ve bakışlar yerini yumuşak, nazik bir gülümsemeye dönerdi. Çünkü köylülerden onu ayıran en büyük özelliği gözleriydi. Bütün duygularını gözleriyle anlatabiliyordu. Öyle bir göz ki büyük yazar Maxim Gorki, Tolstoy'un gözlerinde yüzlerce göz gizlidir demişti. Kazan Üniversitesi'nde kendi sosyal sınıfından gençlerle çılgınca eylemlere girişmiş, yeni fizik denemeleri yapmıştır. Başkente gittikten sonra vaktini anlamsız ve hiçbir yararlı yönü olmayan sosyal çalışmalarla geçirmişti. Kumara ve kadınların peşinden koşmaya vakit harcadığı sıralarda bu anlamsızlığı fark etti ve yeteneklerini boşa tükettiğini hissediyordu. Böyle bir durumda hemen elini eteğini çekmeye karar verdi. Topluma yararlı çalışmalar yapmak için ciddi bir iş programı hazırladı. Fakat varlıklı olmasından dolayı vur patlasın çal oynasın yaşantısı yakasını bir türlü tam olarak bırakmadı. Tüm bunlara rağmen Tolstoy ahlak yönünden kusursuz kalmayı arzuladı. Tolstoy, üniversitenin bitmesine yakın ilk ciddi kararını vermesi gerekiyordu. 1851'de babasından kalan toprakların yönetimi için Yasnaya Polyanaya ailesi tarafından çağrıldı. Çok kararsız kalan Tolstoy ya gidip yönetimi devralacaktı ya da devlet memurluğu yapacaktı. Hiç beklenmedik bir anda her ikisini de yapmayıp asker kardeşinin yanına katılıp Tatar kabilelerinin isyanını bastırmak amacıyla Kafkasya'ya gitti. Gönüllü olarak askerlerin dağ köyüne yaptığı baskınlara katıldı. Yazarlık hayatındaki ilk ciddi adımlarsa burada başladı. Sefer sırasında edindiği tecrübelerden yararlanarak Baskın adlı kitabını yazdı. Bu kitap yazarın ilk denemesi değildi. St. Petersburg'da yayınlanan bir dergide Çocukluk adında otobiyografik bir oyun yazmıştı. Orduya katıldıktan bir süre sonra ise ilk romanı Kazakları yazmaya başladı. Kazaklar kitabı 1863 yılına kadar yayınlanmamıştı. Ama onun öncesinde Sivastopol kuşatması üzerine yazdığı izlenimler olan
Sivastopol hikayeleri ününü pekiştiren çalışma oldu. Öyle ki Turgenev, "Bu genç yazar hepimizi gölgede bırakacak. En iyisi yazmaktan vazgeçmek," demişti. Tolstoy asker olarak hiç mutlu değildi. Edindiği tecrübelerden sonra savaştan nefret etmeye başladı. Yaşadığı dehşetli olaylar insan gururunun nasıl ayaklar altına alındığını göstermişti. Hem sosyete içinde bulunup hem de savaşta yaşadığı olaylardan sonra hayatın anlamı üzerine düşünmeye koyuldu. 26 yaşında günlüğüne şunları yazdı: "İnsanı şaşkına çevirecek büyük bir fikrim var. İnsanoğlunun gelişmesine uygun yeni bir din kurmak. Hazreti İsa'nın dini. Pratik bir din. Gelecek için mutluluk vaat etmiyor. Sadece bu dünya üzerinde mutluluğu sağlıyor. Din aracılığıyla insanoğlunun birlik olması için bilinçli bir şekilde çalışmak." Bu hedefe ulaşmak amacıyla usanmadan çalışmaya başlaması neredeyse çeyrek asır bekledi. Fakat düşünce ile uygulamayı birbirinden ayıran çeyrek yüzyıl süresince hep bu hedefe ermek için uğraşıp didindi. Ordudaki görevinden ayrıldıktan sonra günlüğüne yazdığı o fikirlerin tersine eğlenceli hayatına dönmüştü. Fakat ahlak tutumu yüzünden yüzü asık ve huzursuzdu. 1858 yılında Yasnaya Polyana'ya döndü ve babasından kalan topraklarıyla ilgilenmeye başladı. Artık köylülerin efendisi gibi yaşıyordu ve yaşadığı köydeki insanların hayatlarını inceledi. 2 yıl sonra bir Avrupa turuna çıktı ve eğitim metotları üzerinde incelemeler yaptı. Döndüğünde devrimci metotları uygulayan bir okul açtı. Derslere katılmak zorunlu değildi. Çocuklar istedikleri yere oturabilir, dersleri ister izler, istemezlerse izlemezlerdi. Bu da çok uzun soluklu olmadı tabi. Sağlık sorunları sebebiyle 1 yıl sonra bu denemesinden vazgeçti. Tedavi gördüğü zaman polisler evini didik didik etmiş, devrimci belgeler aramışlardı. Fakat bulamadılar çünkü hiçbir zaman böyle belgeler tutmadılar. Çizgi dışındaki eylemlerinden dolayı resmi makamlarla her zaman ters düşüyordu. Soylu aileden gelmesi ve artık ünlü bir yazar olmasından dolayı bu tip polis takiplerinden kurtulması da kolay oluyordu. Kendini tamamen topraklarına adadığı 1862-1876 dönemi en mutlu olduğu dönemdir. 1862 yılında eski aile dostunun kızı Sofia Behrs ile evlendi. En mutlu olduğu bu dönemde Savaş ve Barış'ı yazmaya başladı. Dünyaca ünlü bu romanın malzemesi ise hem kendi ailesi hem de annesinin ailesi olan Volkonskilerin arşivinden yararlandı. Tolstoy bu romanıyla büyük bir deha olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. 1873 yılında ise ikinci en büyük eseri Anna Karenina'yı yazmaya başladı. Bu dönem onun için en zorlu dönemeçti. Ona bakan teyzesi Tatyana öldü, karısı hastalandı ve 2 çocuğunu kaybetti. Ayrıca resmi makamlar eğitimle ilgili çalışmalarını kösteklemekteydi. Bütün bu olanlara karşın Tolstoy, Shakespeare dışında hiçbir yazarın ulaşamadığı biçimde insan karakterini çözümleyen Anna Karenina kitabını büyük bir ustalıkla yazdı. Ruhsal bunalımların baş gösterdiği 1876-1879 yıllarında intihar etmesine ramak kaldı ve canına kıymak istediğine bilinçli olarak karşı çıkabildi. Bu eğilimden kurtulmasının en büyük nedeni ise 26 yaşında insanları kurtarmak için aklına gelen büyük fikrin etkisi. Bu fikri uygulamaya kararlıydı. O andan itibaren Tolstoy, insanların din aracılığıyla birlik olması uğrunda çaba gösterdi. Eserlerinin tamamı artık bu fikre hizmet etmeye başladı. Basit bir köylü gibi yaşamak için hayatındaki her şeyi sadeleştirdi. Hayatının son döneminde evini, emlakini bırakıp köylüler arasında karışmak hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Bu sebeple karısıyla olan büyük aşkı zarar görmeye başladı. Karısından uzaklaşıp yeni hayatına adım attığı trende rahatsızlandı. Bir hafta sonra 82 yaşında yaşama gözlerini yumdu.